Dünyanın en çok satan kulaklığını yani AirPods'un ikinci neslini satın aldım ve 2 haftadır çok ciddi bir şekilde deneyimliyorum. 2022 yılında kullanmak serisinin yeni konuğu da haliyle AirPods ikinci nesil oldu. Bu kulaklık gerçekten alınır mı? Şu anki fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda almaya değecek bir kulaklık mı? Diğer kablosuz kulaklıklara göre ne gibi artıları var? Hangi noktalarda geride kalıyor? Bunların hepsine çok yakından bakacağız. Bana destek vermek için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz ilk olarak kutu açılışı ve jelatin sesi testiyle sizi baş başa bırakayım. Tasarımsal açıdan bir baktığımızda Apple'ın kablolu AirPods kulaklıklarından hiçbir farkının olmadığını görebiliyoruz. Gerçekten ikonik ve sade bir tasarımının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Elinizde aldığınız zaman kutuyla birlikte de çok hafif olduğunu belirtmem gerekiyor. Kulaklıkların her biri 4 gramlık bir ağırlığa sahipken kulaklıkları kutuya koyduğumuz zaman da kutuyla birlikte 40 gramlık bir ağırlığa ulaşabiliyoruz. Baktığınızda çift tıklayarak farklı kontroller atabilmemiz de mümkün. Bağlantı hızı olarak da gerçekten çok başarılı. İlk bağlantıda kutuyu açtığımız anda cihazımız hızlı bir şekilde AirPods'u algılayabiliyor. Kutu içeriğinden Lightning şarj kablosunun çıkması da önemli avantajlarından. Genel tasarıma ve kutu içeriğine baktığımıza göre artık inceleme ve deneyim kısmına geçelim. Evet dostlar, şimdi bir AirPods'la ilgili deneyimlerimden bahsedeyim. Daha önce hiç AirPods kullanmamış birisi olarak ses kalitesi, bağlantı hızı ve batarya performansına baktığım zaman gerçekten halen güncelliğini koruyan ve gayet başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Cihazlar arasında geçiş yapmak da gerçekten çok kolay. Yani bir iPad'iniz varsa, bir iPhone'unuz varsa bu iki cihaz arasında AirPods'u geçiş yaparak kullanmanız oldukça kolay. 1-2 saniye içinde iki cihazı da hızlı bir şekilde bağlayıp bağlantısını kesebiliyorsunuz. Bu noktada bu cihazın diğer kablosuz kulaklıklardan biraz daha ayrıştığını düşünüyorum. Yani ekosistem olayı açısından AirPods 2, AirPods 3 yani genel olarak tüm AirPods'lar gerçekten oldukça başarılı. Yani bir Apple cihazınız varsa AirPods'u sorunsuz bir şekilde çok hızlıca kullanabiliyorsunuz. Ancak Android tarafında durumlar pek böyle değil. Android cihazlar üzerinde AirPods'u da kullandım. Ses kalitesi olarak belirgin farklar olmasa da yine de alt seviyede kaldığını söyleyebilirim. Yani aynı kulaklık farklı cihazlarda farklı performanslar verebiliyor. Bunun en büyük sebebi bu kulaklığın Apple tarafından geliştirilmesinden dolayı tamamen Apple ekosistemine entegre edilmiş olması. Bir iPad'de bir Apple cihazında AirPods'u kullandığınız zaman çok daha iyi bir ses kalitesi ve bunun yanında gecikme de çok minimum seviyede diyebilirim. Yani bir oyun oynadığınızda veya bir video izlediğinizde gecikmesiz bir şekilde videolarınızı izlerken oyunlarınızı da oynayabiliyorsunuz. Ancak Android tarafında kesinlikle gecikme söz konusu. Eğer bir Android kullanıcısıysanız, Samsung kullanıcısıysanız Samsung kulaklık, Huawei kullanıyorsanız Huawei kulaklığa yönelmenizi öneririm. Çünkü bu noktada daha optimize bir şekilde çalıştıklarını söyleyebilirim. Yani hangi telefonu kullanıyorsanız o markanın kulaklığını almanız bence daha mantıklı olacaktır. Onun haricinde baktığım zaman AirPods ikinci neslin çok ergonomik bir yapısının olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii ki herkesin kulak yapısı ve kulaklıklarda beklentileri farklı olabilir. Ancak ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak AirPods ikinci nesli uzun süreler kullandığım zaman kulağımı biraz ağrıttığını söyleyebilirim. Özellikle AirPods'un iç tarafı biraz rahatsız edebiliyor. Ama kesinlikle kulağınıza taktığınız zaman düşecekmiş gibi bir hissiyat vermediğini de söyleyebilirim. Yani gayet güven veren bir yapısının olduğunu söyleyeyim. Yani hızlı hareketlerinizde de veya koşarken de kesinlikle düşecekmiş gibi bir hissiyat uyandırmıyor. AirPods ikinci nesildeki şeffaf modla beraber de dışarıyla bağlantınız kesilmiyor. İstediğiniz zaman da izolasyon sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki burada aktif bir gürültü engelleme yok. Yani bu kulaklıktan çok üst düzey beklentileriniz olmasın. Bence teknik detaylara çok da girmeye gerek yok. Bu bir kulaklık olduğu için tamamen deneyimler üzerinden aktaracağım. AirPods'a baktığımız zaman gerçekten genel deneyimle bizi memnun eden bir kulaklık. Ses kalitesi olarak basslar, tizler ve midler çok net bir şekilde ayrışıyor. Ses kalitesi olarak Apple'dan beklediğimiz gibi çok iyi, kaliteli bir ses deneyimi verdiğini söyleyebilirim. Ama baktığınız zaman herhangi bir silikonun olmamasından dolayı sesi dışarı verebiliyor. Özellikle yüksek ses seviyelerinde müzik dinlediğiniz
geldiğiniz zaman ortama sesi verdiğini söyleyebilirim. Yani toplu taşımada kullanırken veya ortak kullanım alanlarında AirPods'un sesini karşı tarafta rahatlıkla duyacaktır. Şimdi mikrofon kalitesinden bahsetmem gerekirse öncelikle AirPods'larımızın alt kısmında mikrofonlar bulunuyor. Genelde kulaklıklarda bu taraflarda mikrofonları görebiliriz. Baş kısmına koyarlar ancak burada AirPods'ta alt kısma koyulması gerçekten akıllıca yapılmış bir hamle. Çünkü bu sayede ağzımıza daha yakın bir bölgede olmasından dolayı ses kalitesi çok daha yukarı çıkıyor. Mikrofon kalitesi olarak şu ana kadar kullanmış olduğum pek çok kulaklıktan çok daha başarılı diyebilirim. Görüşme yaparken karşı tarafın sesini net bir şekilde alırken aynı şekilde bizim sesimiz de karşı tarafa çok net ve oldukça kaliteli bir şekilde ulaşıyor. Ses kalitesi ve mikrofon kalitesini gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Şu ana kadar AirPods 2. neslin pek olumsuz bir özelliğinden bahsetmedik. Fakat burada fiyatı göz önüne aldığımızda şu anda hepsi burada Trendyol gibi satıcılarda 2000 TL bandında kablosuz şarj özelliği olmayan AirPods 2. nesli alabiliyoruz. Bu fiyatını hak ediyor mu diye soracak olursanız bence hak etmiyor. Baktığınız zaman neredeyse yarı fiyatına Huawei, Samsung tarafında çok daha iyi kablosuz kulaklıklar bulabiliyoruz. Bildiğiniz gibi AirPods 2. nesil yaklaşık 3 yıllık bir kulaklık ve bunun üstüne 2 tane model çıktı. AirPods 2. nesil kesinlikle kötü değil ancak şu anki 2000 TL'lik fiyatını göz önünde bulundurduğum zaman diğer rakiplerinden geride kaldığını söyleyebilirim. Evet, ekosistem için Apple tarafında gerçekten tercih edilebilecek bir kulaklık ancak baktığınız zaman 2700 TL civarında AirPods 3. nesli bulabiliyoruz ve 700 TL daha fazla verip AirPods 3. nesli almak her anlamda çok daha mantıklı olacaktır. Bence şu anda bu kulaklığın alınabilir bir düzeye gelmesi için en az 1500-1600 TL'ye kadar gerilemesi gerekiyor. Şu anki dolar kurunu göz önüne aldığımız zaman bu kulaklığın fiyatının düşmesi neredeyse imkansız gibi. Bu kulaklık ilk çıktığı zamanlarda 1000 TL civarındaydı. Hatta bir ara 800-850 TL'ye kadar da düşmüştü. Ancak şu anda fiyatı neredeyse 3'e katlanmış durumda. Bu kulaklığı beğendin mi diye soracak olursanız evet beğendim. Gayet kullanılabilir. Uzun yıllarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kulaklık ancak olmazsa olmaz bir ürün değil. Yani 800-900 TL'ye 1000 TL civarında Samsung tarafından bir kulaklık alıp da çok rahatlıkla yolunuza devam edebilirsiniz. O kulaklıklarda işinizi rahatlıkla görecektir. Batarya performansı olarak kulaklığı çok yoğun kullanmıyorsanız, hatta yoğun kullansanız bile ortalama 5-6 saatlik bir kullanımı düşünürsem 3-4 güne varanda bir batarya performansını kutusuyla beraber verebiliyor. Batarya açısından da gayet iyi. Genel toplama baktığımda AirPods 2. nesile 10 üzerinden 7.5 rahatlıkla verebilirim. Evet dostlar, genel olarak AirPods 2. nesille ilgili anlatabileceklerim, deneyimlerim bunlar da diyebilirim. Bu videoda sizlerle beraber AirPods 2. nesil 2022 yılında alınır mı? Halen fiyatını hak ediyor mu? Bu soruların cevabını net bir şekilde vermeye çalıştık. Sizler dünyanın en çok satan kulaklığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Alınır mı alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.